Herkese merhaba. Muhteşem Tatlı Tarifleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine güzel bir el açması börek tarifimle geldim. Dışı çıtır çıtır, içi kat kat ayrılan patatesli böreğimin tarifini anlatmaya geçiyorum. Böreğimizin hamurunu hazırlamakla başlayalım. Uygun bir kaba 1 su bardağı ılık su, 1 tatlı kaşığı toz maya, 1 çay kaşığı şeker. Öncelikle mayanın aktifleşmesi için bunları karıştıralım. Güzelce karıştırdıktan sonra içerisine 1 su bardağı oda ısısında beklemiş olan yoğurdumu da ilave ediyorum. Bunları da güzelce karıştıralım. Şimdi içerisine 1 tatlı kaşığı tuz ve 5 su bardağı unumu azar azar yavaş yavaş ilave ediyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar, ben her zaman hamurumu hazırlarken önce tahta kaşıkla veya spatula ile karıştırıyorum. Kıvamını alana kadar daha sonra elimle yoğurmaya başlıyorum. Artık bu esnada spatulayı bırakıp hamurumu yoğurmaya geçiyorum. El açması börek hazırlarken hamurun kıvamı oldukça önemlidir. Bu arada ben 5 su bardağı un kullandım. Unun miktarı kalitesine göre değişecektir. Dikkatle ekleyelim. Şimdi gördüğünüz gibi hamurumuz yumuşak bir hamur. Tezgaha biraz un serpiyorum. Tekrardan yoğurmaya devam ediyorum. Hamurun güzelce yoğrulması oldukça önemlidir. Kaliteli bir hamur güzel yufkalar açmamızı sağlayacaktır. Bu nedenle seri bir halde güzelce yoğuruyorum. Evet, gördüğünüz gibi yumuşacık, ele yapışmayan bir hamur elde ettik. Şimdi bunları eşit parçalara bölüyorum. Hazırlamış olduğum bu tarifin içerisinde gördüğünüz gibi 1 su bardağı yoğurtla çok güzel yumuşacık kaliteli bir hamur elde ettik. Yuvarlak tepsiye un serpelim. Daha sonra eşit parçalara bölmüş olduğumuz hamuru videoda gördüğünüz gibi bezeler haline getirelim. Tüm hamuru bezeler haline getirdikten sonra üzerini streç filmle kapatalım ve 30 dakika hamuru dinlendirelim. Bu güzel böreğimizin şimdi içinin malzemesini hazırlamaya geçiyorum. Uygun bir tencerenin içerisine 5 adet soymuş olduğum patatesleri bölüyorum. Ben patatesli böreklerimi bu şekilde hazırlıyorum. Oldukça pratik oluyor. Tüm patatesleri iri parçalar halinde dilimledikten sonra üzerine geçecek kadar su ilave edip ocağa pişmeye götürüyorum. Tarifimiz için bir adet doğramış olduğum kuru soğanı küçük bir tavanın içerisine alalım ve içine 2 yemek kaşığı zeytinyağı veya sıvı yağ ilave edip ocakta kısa bir süre çok az kavuralım. Böreğiniz bu şekilde oldukça lezzetli olacaktır. Yaklaşık 20 dakikanın sonunda patateslerim pişti ve süzdüm suyunu ayrı bir kabın içerisine aldım. Şimdi pişirmiş olduğum patatesleri bir çatal yardımıyla eziyorum. Patateslerimi güzelce ezdikten sonra bir tatlı kaşığı tuz ve birer çay kaşığı kimyon, karabiber, nane ve kırmızı biber ilave ediyorum. Son olarak da yarım demet doğramış olduğum maydanoz
ve bir adet ocakta kısa sürede kavurduğum soğanı da ilave ediyorum. Hepsini şöyle güzelce karıştırıyorum. Gerçekten sizler de bu şekilde hazırladığınızda lezzetini çok beğeneceksiniz. Tarifimde tüm detayları sizlere atlamadan göstermek istedim. Herkes kolaylıkla bu tarifi hazırlayabilir. Patatesli börek tarifimizin her katlarına sürmek için eritmiş olduğum 125 gram tereyağının içerisine 1 çay bardağı sıvı yağını ekledim. 30 dakikanın sonunda hamurumuzu açmaya geçelim. Bezelerden bir tanesini alıyorum. Üzerine bolca un serpip önce parmak uçlarımla açıp daha sonra merdane ile açmaya başlıyorum. Yemek tabağı büyüklüğüne geldiğinde oklava ile açmaya devam ediyorum. Yine ara ara un serpiyorum ihtiyaç duydukça. Kenarlardan çok az bastırarak böreğimizin hamurunu açıyorum. Dilediğim boyuta gelip incecik bir yufka olana kadar güzelce açmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi hamurum istediğim boyuta geldi. İncecik güzel bir yufkamız oldu. Şimdi yağlamış olduğumuz fırın tepsisine ilk açtığımız yufkayı güzelce serelim. Ve üzerine eritmiş olduğum tereyağı ve sıvı yağ karışımından her yerine fırçayla sürüyorum. Fırın tepsinin dışından sarkan kenarlardan büyük olan yufkayı da içe doğru katlıyorum. Kenarlarını katlamış olduğum yufkanın üzerine de yağdan sürelim. İkinci yufkayı da aynı şekilde açtım. Tepsiye yerleştiriyorum. Böreğimizi hazırlarken en alta 2 bez açalım. İlk katı 2 yufkadan olacaktır. Bu detay önemlidir arkadaşlar. Atlamayalım. Bu şekilde böreğiniz yapışmaz, katı güzel olacaktır. Yine kenar kısımları içe katlıyorum. Hiç şüpheniz olmasın. İçe katladığımızda asla kalın olmuyor. İncecik açmış olduğumuz ilk 2 yufkanın üzerine patates harcımızı koyalım. Hazırlamış olduğumuz patatesli harcımızı yufkanın her yerine gelecek şekilde elimizle güzelce yayalım. Şimdi üçüncü bezelerden bir tanesini de aldım. Yine aynı şekilde yufkamı açmaya devam ediyorum. Yine incecik bir yufka açtım. Tepsim için uygun bir boyuta geldi. Yine aynı işlemi tekrarlıyorum. Tepsinin üzerine yufkamı seriyorum. Her katta olduğu gibi yufkanın üzerini yağlayıp patates harcımızdan koyalım. Tüm bezelerimi aynı şekilde açıyorum. Aralarına patates koyarak devam ediyorum.
Şimdi son yufkamı açtım. Üzerine seriyorum. Tereyağı ve sıvı yağ karışımından fırçayla sürelim. Ara katlarına sürmüş olduğum kalan yağın içerisine 2 yemek kaşığı süt ve 1 yumurta sarısını ekleyelim. Bunu daha sonra böreğimizin üzerine sürmek için kullanacağız. Son yufkanın kenarlarını katlamıyorum. Videoda gördüğünüz gibi bir bıçak yardımı ile yavaşça kesiyorum. Bu böreği denediğinizde herkes çok beğenecek. Oldukça lezzetli ve çok farklı bir tarif hazırladım sizler için. Denediğinizde mutlaka yorumlarda benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdi böreğimize kare şeklini verdim ben. Eşit bir şekilde dilimleyelim. El açması tepsi böreğim oldukça güzel oldu. Dilimlerken sizler de videodan görebiliyorsunuzdur eminim. İncecik, güzel bir yufkalar elde ettik. Hazırlamış olduğumuz böreğin üzerine yumurta sarısı ve süt karışımını bir fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde sürelim. Son olarak üzerine çörek otu ve susamdan serpelim. Önceden ısıtılmış alt üst ayar fırında 180 derecede 40 dakikada pişirdim. Fırınıza göre değişebilir, kontrollü olarak pişirelim. El açması patatesli tepsi böreğim fırından çıktı. Üzeri çıtır çıtır, içi kat kat ayrılan, oldukça lezzetli, tadına doyamayacağınız nefis bir tarif oldu. Gönül rahatlığıyla deneyeceğiniz bir tarif, oldukça farklı bir patatesli börek tarifi. Şimdi sizlere içinin katlarını da yakından göstermek istiyorum. Sevgili arkadaşlar, daha önce eminim hiç denemediğiniz çok farklı bir börek tarifi sizlere sevgiyle hazırladım. İnşallah denediğinizde beğenirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videolarımdan anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Başka muhteşem tatlı tariflerinde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.